TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere diz protezlerinden bahsedeceğiz. Diz protezi nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Uzun zaman oldu hocam, değil mi? Evet. Bayağı oldu. Pandemi Evet. öncesiydi. Araya Yine pandemi aramızdayız. girince. Evet. Aramızdasınız. Çok mutluyuz. Evet hocam, bugünkü konumuz da yine birbirinden önemli. Daha önceki programımızda da yine diz hastalıklarından konuşmuştuk ama bugün diz protezlerinden konuşacağız. Hocam neredeyse vücudumuzun bütün ağırlığını ve yükünü çeken dizlerimiz. Ama zaman geçtikçe yani aşınmaktan dolayı biz artık protezlere de ihtiyaç duymaya başladık. Öncelikle diz protezi nedir hocam? Bahseder misiniz? Şimdi diz protezi yıpranmış olan eklemin yani diz ekleminin kıkırdakların harabiyeti sonucu oluşan ortamı ortadan kaldırmak için aynen diz ekleminin fonksiyonlarını yerine getirecek olan bir cihazın diz içerisine yerleştirilmesi. Tabii bu halk arasında kireçlenme olarak bilinse de aslında yıpranma, yani çok kullanılmaya bağlı, kiloya bağlı, bazı romatizmal hastalıklara bağlı olmak üzere diz eklemindeki kıkırdak yapının erimesi sonucu oluşan problemin çözümü için kullanılan bir şey. Ancak tabii bu ilk başlarda her kıkırdak yıpranmasında diz protezi kullanılmaz. Evet. İlk basamaklardan başlayıp önce ilaç tedavileri, fizik tedaviler, diz içerisine yapılacak olan enjeksiyonlar gibi şeylerle diz protezine yapılma yaşını geciktirerek en son aşamada, yani kıkırdaklar artık tamamen bitecek, kemikler evet. birbirine değecek. O zaman diz protezi yaparak hastalara yeni bir yaşam sunmak amacımız. Evet. Yani biz aslında halk dilinde de bildiğimiz hocam dizlerde su kaybı diye bildiğimiz. Artık su bitti, dizdeki sular bitti, ilaç tedavileri oldu. En son aşamada diz protezi takıyorsunuz, öyle mi? Evet, şimdi burada da bu sorunuz için çok teşekkür ederim. Dizdeki su kaybı, diz eklemi içindeki su kaybı değil aslında. Kıkırdaktaki su kaybı. Yani Evet. kıkırdak içerisindeki suyun yaşla ilgili olarak kaybolması neticesi kıkırdak elastikiyetini kaybedip daha çabuk yıpranması demek anlamındadır. Diz aslında tam tersine diz eklemi içerisinde su fazlalaşır. Ama kıkırdakta kaybolduğu için kıkırdağın dayanıklılığı azalır. Dolayısıyla yıpranması hızlanır. Halk arasında öyle bilinir. Evet, yani kıkırdaktaki su kaybına netice sonucu diz ekleminin yıpranmasıyla oluşan bir problem bu. Evet. İşte ağrıyla Başlıyor, ortaya değil mi çıkar. Fonksiyonel bir kayıp oluşur. Hareketler azalır, kaybolur. Hareketler azalınca diz ekleminin etrafındaki olan kaslar zayıflar. Kaslar zayıfladıkça ağrı tetiklenir. Bu şekilde bir kısır döngü şeklinde devam eder. Evet, birçok hastalık da bunu tetikliyor aslında, değil mi hocam? İşte bunun içine romatizmal hastalıklar girmiş oluyor bir nevi. Spor yapanlarda çok fazla görüyoruz aslında. Tabii ki şimdi aynen arabanın lastiği gibi düşünelim. Kullanmayla yıpranan bir şey. Yani kiloyla, yaşla, işte mesela veya kıkırdak kaybına yol açacak romatizmal hastalıklar veya travmatik olabilir. Mesela kırık geçirmiştir eklem içerisinde. Kırığa bağlı kireçlenmeler, yani yıpranmalar oluşur. Kıkırdak kayıpları. Bunlara yapılacak şey en son çare olarak protez yapmak gerekir. Her yaşa uygun mu hocam peki protez yapmak? Şimdi bu da literatürde tartışılan bir şey aslında. Günümüzde ne zaman gerekiyorsa o zaman yapmak lazım diyelim. Evet. Yani her yaşta yapılabilecek kalça ve diz protezleri dahil olmak üzere her yaşta yapılabilecek ameliyatlardır bunlar. Yeter ki ihtiyaç olsun. Yani Olsun, evet. bunun yaşı yok ama genellikle aslında, değil mi hocam? Evet. tabii. Genellikle arzu ettiğimiz yaş ileri yaş düzeyi. Yani 60'ından sonra 50'sinden sonra yapmak gerekir ki bunun da tabii bunun amacı da şu. Bir dayanıklılık ömrü var. O dayanıklılık ömrünü bir ameliyatla işte hastamıza verelim. Yoksa ikinci, üçüncü ameliyatlar gerekmesin diye. Mesela 30 yaşında bir hastaya diz protezi yaparsanız şimdiki şartlarda dayanıklılığı 30 yıl diyelim. 30 yıl, evet. 60 yaşında tekrar bir ameliyat gerekebilir. Dolayısıyla 60'ında yaparsak hastamıza tekrar bir ameliyat ihtiyacı doğmayabilir. Ama bir yaş sınırlamamız yok. Ne zaman gerekiyorsa o zaman. Çünkü artık hayat tatlı, güzel, konforlu bir hayat geçirmek lazım. Konforlu hayatın
Evet Anahtarı hocam. da ağrısız bir diz eklemidir. Kesinlikle. Peki hocam o konulara geleceğiz ama öncesinde yani ameliyat öncesinde yapılması gerekenler neler? Hastaların bunlara dikkat etmesi gerekiyor Şimdi mu? bu çok önemli bir şey. Evet. Ameliyat öncesinde bir sefer ameliyat hazırlığı çok dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması Evet. lazım. Birincisi hastanın herhangi bir yerinde enfeksiyon odağı olmaması lazım. Bu çok önemli değil mi hocam? Yani kulak, burun, boğaz, diş, idrar yolu vesaire gibi kadın hastalıkları yönünden herhangi bir yerinde bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Kalbinin mutlaka ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağına göre incelenmesi gerekir. Hasta için hazırlıklar bunlar. Hekimin hazırlığı da kesinlikle bir kaliteli bir malzeme kullanması lazım. Yani protezler çok çeşitli markalar var. Deneyimli, tescilli markalarda kullanmak lazım. Üçüncüsü de hastane şartları. Bu da çok Bu önemli. da önemli. Yani hastane bu işe uygun olması lazım. Aksi takdirde problemlerle karşılaşabiliriz. Evet. Yani siz aslında hastalarınızla öncesinde bir diğer hekimlerle birlikte bir konsültasyon yapıyorsunuz Tabii değil mi ki. hocam? Yani kalp hastası mı, sistemik rahatsızlıkları var mı? Bu da çok önemli bir detay Tabii. ama en çok şurada altını çizmek istediğim detay enfeksiyon olmaması dediniz. Evet. Hocam ne gibi durumlara yol açar? Enfeksiyon varsa bir hastada. Diz Yani protezi takıldıktan derler ya sonra. düşmanıma vermesin diye. Bakın enfeksiyon gerçekten protez enfeksiyonları gerçekten çok önemli. Olmaması için elinizden gelen cerrah olarak her şeyi yapmalısınız. Evet. Yani hastayı bir sefer önceden dediğim gibi herhangi bir enfeksiyon odağının olup olmadığını çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bir, tahlillerle ortaya koymanız gerekiyor. İki, ameliyathane şartlarının bu işe uygun olması gerekiyor. Üç, cerrahın çok titiz bir şekilde ameliyathaneye hakim olup kısa süreli bir ameliyat yapması. Üç. Bunların tümünü birleştirdiğiniz zaman her şeyi yerine getirmiş oluyorsunuz ama enfeksiyonu sıfır edemiyorsunuz maalesef. Yani her evet. şeyi yapmanıza rağmen enfeksiyon görülebilir mi? Görülebilir ama o Görülebilir. zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Yok yani Evet, enfeksiyon çıkarsa her şey yapmış olmanıza rağmen çıkabilir mi? Çıkabilir ama çok Çıkabilir. nadirdir. Her şey yaptığınız zaman Peki enfeksiyon çıktıktan sonra hocam herhangi bir komplikasyon olabilir mi hastada? Yani enfeksiyon nasıl çıktığı etkiler zaman aslında? tedavisi çok zor. Hasta zorlaşır. zorlu bir sürece giriyor. Hekim zorlu bir sürece giriyor. İkili, üçlü ameliyatlar gerekiyor. O protezleri çıkartıyorsunuz. Tekrar yerine Eyvah, geçici bir eyvah. madde koyuyorsunuz. Antibiyotik. Tekrar tahliller enfeksiyonla mücadeleyi başarmışsanız tekrar ikinci, üçüncü ameliyatlarla yeni protezler koyuyorsunuz. Yeni protezler koymuş olmaza rağmen gene enfeksiyonu Ya. olma ihtimali olabiliyor. Yani aslında hasta için çok zorlu bir süreç Evet hocam. tabii en iyisi yani sizin hiç için de baştan zorlu ama hasta için daha enfeksiyonun evet. olmaması. Evet. Evet hocam diz protezlerinde çeşitlerden bahsettiniz ama siz en çok hangisini tavsiye ediyorsunuz? Şimdi tabii çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama şöyle iki çeşit söyleyeyim. Evet. Bir tanesi sadece yıpranan kısma protez. Yani unikondüler protez dediğimiz diz ekleminin yıpranan kısmına protez koymak. Bir de tümülek protez koymak. Eğer hastalarımız zamanında gelmişlerse sadece yıpranan kısma protez koyarak hastalara çok ileri düzeyde bir yaşam tarzı veriyorsunuz. Hem ağrısız hem fonksiyonel bir eklem elde ediyorsunuz. Evet. Dizin daha ilerlemiş bir vaziyette kıkırdak harabetiyle hasta gelmişse o zaman dizin tümüne protez koyuyorsunuz. Koymak Tabii daha zorunda büyük bir kalıyorsunuz, cerrahi. evet, Dizin tümüne protez koymak daha büyük bir cerrahi. Ama hiçbirisi hastaya zarar veren bir şey değil. Değil. Bunu da belirtmiş olalım. Peki hocam diz protezi ameliyatı sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir sefer hekimin söylediği egzersizlere mutlaka iyi yanıt Egzersiz. vermesi lazım. Yani diz çevresindeki adelelerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu hem dizin fonksiyonel olarak çalışmasına hem ağrının çok erkenden kaybolmasını hem de emboli dediğimiz yani pıhtı atmasını önleme açısından bir hareketli olması lazım. Dizini tam açması ve tam kapatması hareketlerini çok iyi ve erkenden başarması gerekiyor. Onun dışında dikkat etmesi gereken bir şey yok yani yeter ki hareketleri yapsın. Evet. Yani burada kan pıhtısının atması da çok önemli bir durum Tabii, aslında evet. hocam değil mi? Burada egzersiz en önemli faktör diyelim o Hareketli zaman. olacak, hareketli olacak, olması hareketli lazım. olacak. Çünkü hani diz protezi yapılan hastalarda hocam genellikle bir ağrısı ister istemez olacaktır. Tabii. Bunun haricinde de yani egzersizde çok fazla yanaşmaya da biliyorlar. Şimdi ağrıdan açılmışken ağrı için gerçekten çok Evet. önemli bir şey. Mümkün olduğu kadar bakın ağrı başlamadan kontrol altına alınmalıdır. Yani ağrı başladıktan sonra onu kontrol altına almak bir hayli zordur. Dolayısıyla bizim protokollerimiz var. Yani ağrı protokolümüz. Bazı hastalarımız mesela hastanede yatarken hiç ağrı duymuyor. Bakın ameliyatın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde
Hiç ağrı Ha, duymuyorlar. böyle durumlar olabiliyor. Evet. Ağrı protokolüne göre reçete ediyoruz hastaları. Gönderiyoruz evde. Hasta ağrıyor, diyor ki ağrım var diyor. Niye? Çünkü verdiğiniz protokolü uygulamış olmuyor. Uygulamıyorlar, evet hocam. hareketini yapmıyor. Verdiğiniz ilacı gereksiz yere vesaire sebeplerle kullanmak istemiyor vesaire gibi. Yeter ki siz o ağrı protokolünü uygulayın. Ağrısız bir eklem elde edersiniz. Hasta da ağrı duymaz. Yani hasta hareket ederse siz kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tromboemboli çoraplarını da kullanırsanız, bir de hastanız hareketli olursa pıhtı atması çok az, minimal düzeye düşer. Peki bu hocam bahsetmiş olduğunuz çoraplar bu varislerde kullanılmış olan Ona benzer çoraplar. daha yumuşak varis çorabı gibi ama biraz daha yumuşak olan tipleri. Bazı hastalarımız mesela bunları geceleri çıkartıyorlar. Halbuki Çıkartıyor. çıkartmaması lazım. Çıkartmaması gerekiyor. O çünkü hayat kurtarıcı bir şey. Ona ilave eklem ve ayak bileği hareketlerini veriyoruz. Ona ilave kan sulandırıcı ilaçlar. Bakın diz protezinde yaklaşık 15 gün iğneyle kan sulandırıcı ilaç kullanması lazım. Kalça protezlerinde 1 ay. 1 ay, evet. 1 ay bunları kullanması lazım. Ama eğer hastanın daha önceden kullandığı bir kan sulandırıcı ilaç varsa bizim verdiğimiz tedavinin akabinde de kendi kan sulandırıcısına Yine ilave devam olarak etmesi da lazım. kullanabiliyor Tabii. o zaman hocam. Evet. Yani aslında burada en önemli detay hocam ağrı olmaması için bol bol egzersiz yapması gerekiyor aslında Tabii, değil mi? Bunu yani anlamış verdiğimiz ilaçları oluyoruz. düzenli kullanmasının ötesinde bol egzersiz ve hareket. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Evet, diz protezi takılırken iki dize de birden protez takabiliyor musunuz aynı anda? Tabii ki takarız. Yani iki dizide takıyoruz. Yeter ki iki dizide protez yapılacak düzeyde olsun. Evet. Bir sakıncası yok. Hani genelde hastalar çok fazla korkuyor. İşte bir dizime zaten yeterince işte protez takıldı ama sonrasında iki dizi ben nasıl çekeceğim, bu ağrıyı nasıl kaldıracağım diye. Evet, hastalar genellikle öyle Genelde, söylüyorlar. evet. Ama kabul edip iki dizini ameliyat yaptıktan sonra teşekkür ediyorlar. İyi ki de yaptırmışız İyi ki diyorlar. de değil mi hocam? Hocam peki beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor mu hastanın? Özellikle kolajen takviyesi. Yani Ya, bu ağrıyı azaltır mı? protez ameliyat olmuş bir hasta için öyle bir protokol yok. Yani Yok, evet. kolajen takviyesi gibi bir şey uygulamamız yok. Bence gerek de yok. Yeter ki tek şeyimiz egzersiz ve hareket. Egzersiz. Bir de siz ameliyatı hakkıyla yapmış olmanız lazım. Bakın Ya bu çok önemli hocam. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Bakın hasta ameliyattan sonra dizini tam açabilmeli. Tam açabilmeli. Tam bakın. açabilmeli. Hemen birinci gün dahil olmak üzere tam açabilmeli. Eğer tam açamıyorsa sert bir diz demektir. Bu ağrılıdır. Bu ağrılı olur. Siz istediğiniz kadar ağrı protokolünü uygulayın. Ağrıyı kontrol altına alamıyorsunuz. Yani hasta dizini tam açabilmeli. Dizini tam kırması daha sonraki aşamalar. Ama dizini en önce ilk aşamada dizini tam açabilmelidir hasta. O zaman o türlü hastaların ağrı duymazlar zaten. O zaman bu yapılan teknikten kaynaklı bir şey değil mi hocam? Yani tabii diz diyebilir ekleminin miyiz? iki tane boşluğu vardır. Bakın bir tam dizinizi uzatırken ki aradaki Evet. boşluk, bir de kırdığınız zamanki aradaki boşluk. İkisi birbirine eşit olması lazım. Ya birisi birisinden dar olursa ya kırarken ya uzatırken eksik kalır. Eksik kalır. İkisi dengeli olacak. Yani mesela hakkıyla yapılanması gereken dediğim şey budur. Bir de şöyle bir bizim cümlemiz vardır ortopedistler arasında. Diz protezi kemiği kesme ameliyatı değildir. Yani kemiği keserek oraya bir protez Evet hocam. koymak marifet değil. Esas diz protezi bağ dengesi ameliyatıdır. Yani o dengeyi iyi kuramazsanız ne kadar güzel kemiği kesip oraya bir metal parçası koyarsanız koyun, başarı elde etmeniz mümkün değildir. Evet hocam. Peki hocam şunu da soracağım. Diz protezi bunu vücut kabul edebilir mi oradaki kemik? Yani öyle bir durumla karşılaşıyor musunuz? Yani o koyduğumuz materyaller Evet. tescilli materyaller. Evet. Bu yani vücudun kabul etmemesi diye bir şey yok. Yok. Kabul etmiyorsa enfeksiyon vardır. Enfeksiyon var. Evet, bu da sıkıntılı bir O durum. işte öyle bir tabir gelmiş. Vücudu metali kabul etmedi diye ama o şehir efsanesi. O enfeksiyon demektir. Enfeksiyon demek. Bir de enfeksiyon cümlesine bir şey daha ilave edeyim. Hastanın 1-1,5 aydan sonra devam eden bir ağrısı varsa enfeksiyon ekarte edilmelidir. Yani ilk akla gelecek şey dizinde enfeksiyon var demektir. Evet hocam. Bu da çok önemli Veya bir detay. Yani sert enfeksiyon burada diz çok demektir. büyük Yani bir rol dizini oynuyor. tam açamıyordur, tam kapatamıyordur. Ya dizinde sertlik vardır ya da enfeksiyon vardır. Bu ikisini düşünmek gerekir. Evet. Hocam o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Yani diz protezi takıldıktan sonra hasta normal yaşantısına ne zaman dönebilir? Hareket kısıtlılığı olacak mıdır? Yürüyüş yapmayı çok seviyor, Şimdiki spor yapmayı kullandığımız çok seviyor. protezler, bakın Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Hiç şu anki kullandığımız protezler namaz kılmaya elverişli protezlerdir.
Yani hastanın, kişinin daha doğrusu ameliyat olmadan önceki, hiç dizinde kireçlenme ve yıpranma olmadan önceki hareket açıklığı neyse diz protezinden sonra da aynısı olur. Yani tam uzatabilir, tam kırabilir. Tam kırabilir. Eğer kıramama veya uzatamama gibi durum varsa o zaman dediğim gibi Yine o iki enfeksiyon. boşluğu, yumuşak doku dengesini iyi sağlayamamışsınız Sağlamak demektir. gerekiyor. Rehabilitasyon şöyle, bakın hasta sabah ameliyatını olur, akşama yürür. 2 diz protezinden ameliyat olmuş olsa dahi. Akşama yürüyecek, ertesi günü merdivenini çıkacak, 1-1,5 ay sonra da hiçbir şikayeti kalmayacak. Harika hocam. Evet, yani hemen hasta sosyal yaşantısından dönebiliyor o zaman. Tabii ki Evet. masa başı görevi ise Evet, bir ay evet. sonra işini gücünü görebilir. Evet. Hocam peki diz protezlerinin bakımı olabiliyor mu? Diz protezi bakımı diye bir şey var mı? Yok, Bu yani diz süreç- protezi bakımı şöyle, hı. o buradan şunu anlıyorum ben. Diz protezinde 2 veya 2,5 yıl, biz bunlar hastalara da söyleriz. Evet. 2 veya 2,5 yıl kadar süre içerisinde diz protezi olmuş bir kişi herhangi bir yerde bir ameliyat olacaksa, dişini çektirecekse veya idrar yolundan bir sıkıntısı varsa, dişinde ağrı varsa mutlaka vakit kaybetmeden ilgili branş tarafından tedavi edilmesi gerekir. İlgili branş hangi antibiyotiği uygun görüyorsa mutlaka onu alması gerekir. Alması Aksi gerekiyor. takdirde diz protezi yapılmış olan yerler vücudun en zayıf noktalarıdır. Dişinizde iltihap vardır, idrarınızda iltihap olur, tedavi ettirmezsiniz. İdrarınızdaki mikrobik ajan dizinize gelir yerleşir. O da işte enfeksiyon. Bu da geç enfeksiyon. Evet. Enfeksiyon burada Dolayısıyla çok büyük rol oynuyor. 2 veya 2,5 yıl kadar hastaların dikkat etmesi gereken şey, en önemli şey bu. Onun dışında başka bir şey yok. Peki hocam ameliyattan sonra dizde ısı artışı oluyor mu? Dizlerde. Ya ilk başlarda hafif bir reaksiyon olabilir ama bu enfeksiyon anlamına gelmez. Gelmez. Ama klinik bulgular, mesela ısı artışıyla birlikte dayanılmaz bir ağrısı varsa, hareket kısıtlılığı varsa enfeksiyon demektir o. Tahliller de onu destekliyorsa enfeksiyon demektir. Bir ay içinde, bakın bir ay içinde böyle bir enfeksiyondan şüpheleniyorsanız işimiz daha kolay. Yani o zaman yıkama, debritman dediğimiz, Evet. tekrar açıyoruz, yıkıyoruz, içindeki plastik maddeyi değiştiriyoruz ve iyileşiyor hasta. İyileşiyor. Ama bir aydan sonra böyle bir durum varsa artık enfeksiyonla başa çıkmak için bütün protezleri çıkartmamız Eyvah gerekir. eyvah. Evet. Şunu da sormak istiyorum hocam. Diz protezinde gevşeme olabiliyor mu? Olur, işte o dayanıklılık süresidir. Evet. Enfeksiyon varsa daha erkenden veya siz ameliyat yaparken tam sıkı bir şekilde onu sağlam bir şekilde oturtturamamışsanız veya açılarını düzgün koyamamışsanız, yük dağılımını iyi sağlayamamışsanız veya işte bağ dengesini oluşturamamışsanız bu protezlerin ömrü uzun olmaz. Ömrü Erkenden uzun. gevşerler. Evet. Ama her şeyi hakkıyla yapmışsanız ortalama dayanıklılık 25, hatta benim bir şeyim var 30 yıldan fazla. 30 yıldan fazla dayanabiliyor bir protez değil mi hocam? Her yaş için hiç fark etmeksizin. Evet. Evet. Gençlerde bu biraz daha sıkıntılı olabilir çünkü daha çok hareketli. Hareketli. Evet. Hareketli olunca daha çok kullanacak. Daha çok kullanınca ömrünü daha azaltabilir. Onun için ya bu söylediğim 60 yaş üzerindeki hastalarımızda tek seferlik bir ameliyat olarak değerlendirebiliriz. Evet, harika hocam. Evet hocam, diz protezlerinden bahsettik ama ben sizi hazır bulmuşken biraz kalça protezi dedik konumuzun başında Evet. da. Dilerseniz bir de kalça protezlerinden bahsedelim. Kalça protezlerine ne zaman gerek duyuyorsunuz hocam? Bakın kalça protezleri belki diz, yani bir yaş sınırlaması yapacaksak kalça protezleri diz protezlerimizden daha geniş bir alana sahip. Evet, Yani kalça protezini her yaşta yapabilirsiniz. her yaşta yapabiliyoruz. Her yaş dedim çocukluk ve ergenlik yaşı hariç olmak üzere. Yeter ki orada da kalçanın ekleminde yıpranmışlığı protez yapma uygun derecede olsun. Uygun olması gerekiyor değil mi hocam? Evet. Hocam şeyle çok karşılaşırız mesela yeni doğmuş bebeklerde kalça çıkıklığı ya da işte doğuştan ondan sonra kalçasının olduğu o kemik, om kemiği dediğiniz kemik hiç gelişmemiş ama işte gelişme çağı bittikten sonra 18 yaşını geçtikten sonra oraya bir protez takılması gerekiyor diye. Geçmişte çok duyduk hocam. Tabii, Şimdiki tabii teknoloji de gelişti ama siz bu durumlarda ne gibi Şimdi operasyonlar eğer hastanın uyguluyorsunuz? ağrısı varsa, özellikle tek taraflıysa, ağrısı varsa mutlaka protez yapmak gerek. Çünkü bakın düşünün 25 yaşında bir kişiyi Evet, hem aksıyor hem ağrısı var. ağrısı var. Onu tedavi etmek gerekir. Yani onu o şekilde bırakmak mümkün değil. Tedavide protez yapmak lazım. Eğer yüksekte bir çıkığı varsa onu birazcık kısaltarak
gerçek yerine protez koymak günümüz şartlarında çok zor bir şey değil. Daha da kolaylaştı değil mi hocam Tabii artık? daha da Evet. kolaylaştı. Aynı protokol. Sabah ameliyat yapıyorsunuz, akşama yürüyor hasta. Ama tabii ki o kalça çıkığındaki kalçaya konulacak olan protezler normal kalça protezlerinden biraz daha Farklı mı hocam? tekniği biraz daha farklı, biraz daha ihtimam gösterilmesi gereken, biraz daha tecrübeli kişiler tarafından yapılması gereken Yapılması bir şey. gereken. Çünkü orada hiç kemik yok ya hocam. Ben şimdi bir hastanın gözünden sordum size bu konuyu ama hiç kemik gelişmemiş yani kalçanın olduğu yukarıda yerde. olduğu yerde daha aşağıdaki yeri var onun zaten. Evet, O yerine indirmeniz lazım. Düşünün ki mesela 8 santimetrelik bir yukarıda diyelim kalça kısa bacak. O 8 santimetreyi en fazla 3 santimetre uzatabilirsiniz. Bakın. Evet. Onu o kemiği kısaltmadan protezi gerçek yerine koyamazsınız. Çünkü damar ve sindir uyum sağlamaz. Evet hocam. Dolayısıyla 8 santimetrelik bir kısalığı olan bir kalça çıkıklı bir kişide 3 santim uzatırsınız, 5 santimetreye Yani tamamını aslında 8 santime kadar uzatamıyorsunuz. uzatamazsınız. Çünkü Evet bu hocam. eşyanın tabiatına aykırı. Damar ve sinirlerin uzamaya miktarı 3,5-4 santim en fazla. Ondan sonrası felç olur. Eyvah. Olmaz yani. Peki bunun öncesinde hocam neler yapmak gerekir? Yani herhangi bir tedavisi var mıdır? Şimdi kalça çıkığı artık eskisi gibi görmüyoruz. Evet. Onu da antiparantez yeri gelmişken söyleyeyim. Bu belki 20-25 yıl öncesinden gelen hastalarımız var. Ama yeni hastalarımızda, yeni kişilerde bu kalça çıkığını pek görmüyoruz. Çünkü artık her doğan çocuğa, bebeğimize ultrason yaptırıyoruz. Evet hocam. Kadın doğumcu arkadaşlarımız da yaptırıyor. Çocuk doktor arkadaşlarımız da yaptırıyor. Ultrasonda eğer kalça çıkığı olabilecek mi, olmayacak mı veya çıkabilir kalça mı, çıkmış bir kalça mı? Tanısını koyduktan sonra basit bandajlarla kalça çıkığını artık ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Tedavi edebiliyorsunuz hocam. Yani o kişi eğer tedavi edilmemiş olsa ileride dediğiniz şekilde bir kalça çıkığı hastası olacakken artık o normal bir kalça haline geliyor. Yani tabii Olmuyor. eski teknoloji ve şimdiki teknolojiye bakınca Yani değil mi kalça hocam? çıkığı Yani artık daha öncesinde olmuyor. çünkü bunlar yaşandı. Ben bazı yaşanmışlıkları da soruyorum size bu arada. Yani bebekken 2 aylık bebekken kalça çıkıklığı oldu. Biliniyor hastanın. 2 ay sonrasında bir kemik hastanesinde 3 tane ameliyat geçiriyor o bebek. Ve şimdi büyüdü artık. Yani 23 yaşında bir bebek. Yani bunu ama yani 3 tane ameliyat ve onun sonrasındaki süreç de çok zormuş hocam. Yani o Tabii. demirlerle yaşamak. Yani Tabii, şu anda tabii. onlar Şimdi kalmadı değil mi? bebeklik çağındaki kalça çıkıklarında ameliyatlar tabii ki eskiden çok daha sık yapılıyordu. Bu ultrason yokken bakın. Ultrason çekildikten sonra yani ultrasonla erken tanı konulduğu zaman basit bandajlarla bu işi çok kolay bir şekilde halletmek mümkün. Yapılabiliyor. Evet, bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Ya benim son olarak hastalarıma söyleyeceğim şey şu, ister diz protezi olsun, ister kalça protezi olsun, ister omuz protezi olsun. Bakın. Hastalarımızın ağrı çekmeleri doğru bir şey değildir. Yani yaşam konforunu ağrıyla harap etmelerine gerek yok. Gerek yok. Ağrısız bir yaşam temenni ediyorum hastalarımıza. Evet. Ağrısız bir yaşam içinde eğer dizi, kalçası protez yapmaya uygunsa hiç çekinmeden rahatlıkla olabilirler. Kendi dizi ve kendi eklemleri gibi kullanabilirler. Kullanabilirler. Ama bunun yanı sıra da değil mi hocam? Bol bol egzersiz yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yani ameliyat öncesi de tabii ki egzersiz gerekiyor. Evet. Ameliyat sonrası kesin şart zaten kuvvetlendirmek için. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz teşekkür vermiş olduğunuz değerli bilgilerden Ben dolayı. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. olun. İnşallah bir daha farklı konularla tekrar sizleri İnşallah. aramızda görmek isteriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Atilla Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.